Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu önümde görmüş olduğunuz çanta modelinin yapımını paylaşacağım. Çantamız çok şık, böyle son zamanların en trend modeli fırfır detayıyla detaylandırıldı. Böyle hem çantamızın kenar kısımlarında hem de sap kısımlarında fırfır detaylarımız mevcut. Ben fırfır detayları için böyle simli pullu bir ip tercih ettim. İstediğiniz iplerle yapabilirsiniz bunu. Çanta yetişkin boyutlardadır. Şu anda yetişkin genç bir kız boyutlarındadır. Ama küçük olarak da hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz ölçülerde nasıl tercih ederseniz. Çantamız iki şeritten oluşuyor arkadaşlar. İki parçadan oluşuyor daha doğrusu. Bir bu parçası var, bir de bu arka parçası var. İkisini hazırlıyoruz. Boyutunu kaç santim istiyorsanız zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Kaç santim istiyorsanız o şekilde hazırlıyoruz boyutunu. Daha sonrasında iki parçayı hazırladıktan sonra uzunca bir şerit yapıyoruz. Ve o şeriti bu alt kısımdan başlayarak fırfırlarımızı yaparak çantamıza dikiyoruz. Zaten video içerisinde detaylı bir şekilde görebileceksiniz. Çantamızın en kısmı 24 santim. Bu fırfırlar hariç sadece bu beyaz kısım dahil arkadaşlar 24 santim. Uzunluğumuz da 15 santim. Yine video içerisinde tüm ölçüler detaylı bir şekilde veriliyor. Ben bunun için koton ip tercih ettim. Şimdi ince bir koton ipim vardı ve ben iki katlı olarak yaptım. Yani iki ipi birleştirerek yaptım. Yine onu da görebilirsiniz. İpimin markasını açıklama kısmına eklerim. Eğer açık daha kalın bir yününüz varsa tek kat olarak kullanabilirsiniz. Benimkisi ince bir ipti. O yüzden iki katlı olarak tercih ettim. Kenar kısımları için de böyle simli pullu bir ip tercih ettim. Burayı örerken 4 milimlik tığla ördüm. Kenar kısımlarında örerken 3,5 milimlik bir tığla ördüm arkadaşlar. Kenar kısımlar dedim, bu fırfırlı kısımlar. Çantamızın ağız kısmını açık bıraktım. Sizler istediğiniz şekilde kapatabilirsiniz. Fermuar, düğme, çıt çıt nasıl tercih edersiniz. Evet, modelim bu şekilde. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızda da destek verirseniz çok sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, çantamızın yapımına başlıyoruz. İki parça öreceğiz. Bunun gibi ben bir parçayı ördüm. Şöyle diğer tarafını da göstereyim, bakın. Bu şekilde. İkinci parçayı da beraber öreceğiz. Şimdi ölçülerini vereyim önce size. Kaç santim olduğunu. 24 santim genişliği. 15 santim de bu uzunluğu. Sizler eğer daha uzun, işte genişliğe daha geniş bir çanta veya daha dar bir çanta istiyorsanız zincir sayınızı, yani başlarken zincir çekerek başlayacağız. Onu birazcık daha kısa tutabilirsiniz. İstediğiniz santimi zincirinizi çekin, santiminizi ölçün. Daha sonrasında ona göre yapın arkadaşlar. Şimdi ben koton iplik kullanıyorum. İpim ince olduğu için ipliğimi iki kat olarak kullanacağım. Eğer sizin kalın ipleriniz varsa onlarla da yapabilirsiniz. Kalın koton ipleriniz varsa onlarla da yapabilirsiniz. Çanta örümünde koton ipler tercih etmenizi öneririm. Çünkü kullandıkça tüylenme sorunu olur çantalarda. Koton iplik kullanırsanız bu sorun ortadan kalkmış olur arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi elimde ince bir koton ipliğim vardı. İki kat olarak kullanıyorum. Şimdi ben bunu 38 sık iğne üzerinden yaptım. Yani 39 zincir çekeceğiz. Zincirlerimizi de çok sıkı sıkı çekmeyeceğiz. Evet, 39 tane zincir çektim. Şimdi üzerine sık iğneler yapacağız. Şöyle döndürüyorum. Bakın, bu kısımda bombelerimiz mevcut. Bu kısımlarda bu şekilde bombelerimiz mevcut. Döndürdüğümüzde bu bombelerden sık iğnelerimizi yapıyoruz. 38 tane sık iğne yapacağım.
2, 3, 4, 5, 6, 10. Zincirin boyunca aynı işlemi yapıp gelelim. Evet, 38 tane sık iğnemizi yaptık. Birazcık şöyle genişletiyoruz. Şöyle toparlatıyoruz ilmeklerimizi. Şimdi döndürüyorum. Bir tane zincir çektim. Bakın burada ilmeklerimizi değil de şöyle dik tutuyoruz ve şu arka kanatlarından alıyoruz. Arka kanatlarından alarak yapıyoruz. Yine 38 tane ilmeğimizi devam ettiriyorum arka kanatlarından alarak. Bu sırada arka kanatlarından alarak yapıyorum. Diğer sıralarda da aynı şekilde yapacağım ama farklı bir teknik kullanacağım arkadaşlar. Çantamızın böyle tok durmasının sebebi o kullanacağım teknik. Farklı bir teknik olacak. Şimdi gelelim bu sırayı yapıp. Çok dikkatli o yüzden izlemenizi rica edeceğim. Elimden geldiğince de yavaş bir şekilde göstermeye çalışacağım. Arka kanatlarından alarak sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet, şimdi döndürüyorum. Şimdi bakın işlemlerimizi şu arka kanatlarını aldığımızda şuradaki çıkıntılar var ya arkadaşlar. Bu çıkıntılardan yapacağız işlemlerimizi. İlk sıranın arka kanatlarından aldık. Bu çıkıntılarından yapacağız işlemlerimizi. Şimdi bir zincir çekiyorum. Önce bu şekilde iğne tutuyorum. Önümdeki sık iğneden bakın alıyorum. Daha sonra alttaki o ilk çıkıntıdan alıyorum. Sırayla aynı hizada olacaklar. Çıkıntıdan alıyorum. İpimi alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Yandakine geçiyorum. Arka kanadından alıyorum. Alt sıradaki çıkıntıdan alıyorum. Bunlar denk gelecekler arkadaşlar. Aynı eşit gelecekler. Eğer atlarsanız düzen bozulur. O yüzden buna dikkat edelim. Bu çıkıntıdan alıyorum. Yani almadığımız diğer kanattan alıyoruz. Ve sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın. Tekrarlıyorum. Buradaki arka kanadını alıyorum. Ve alt sıradaki almadığım diğer kanat. Bu kalan çıkıntılardan. Bu şekilde alıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Tekrar arka kanadından alıyorum. Alt sıradaki aynı hizadaki çıkıntıdan alıyorum. Yanına geçiyorum. Önümdeki ilmeğin arka kanadı ve alttaki çıkıntı. Aynı hizada olmalarına, aynı sayıda olmalarına dikkat edin. Yoksa atlarsanız arkadaşlar kötü bir görüntü olur. Yani örneğiniz bozulmuş olur, sökmek zorunda kalırsınız.
tokluk gerçekten çanta için ideal bir tokluk. Yani güzel bir model. Böyle baktığınızda sık iğne gibi görünüyor ama farklı bir teknikle yapıyoruz ve çantamızın tok olmasına sebebiyet veriyor. Sizler de ördükçe, birazcık büyüttükçe göreceksiniz. Bakın bu tarafta da yine çıkıntılarımız oluşuyor. Bunlar bizim almadığımız, hani arka kanatlarını alıyoruz ya, şurayı alıyoruz. İşte almadığımız diğer kanat. Evet, şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna geldim. Sıra sonundaki ilmeğimi tek olarak alıyorum. Bakın, onun altta alabileceğim bir ilmeği yok. Bunu tek olarak alıyorum. Yine arka kanadından alıyorum ama arkadaşlar, buna dikkat edelim. Evet, döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın şöyle arka kanadından alıyorum ve alttakinin kabartısından alıyorum. Arka kanadından alıyorum, alttakinin kabartısından alıyorum. Bakın, arka kanadından alıyorum ve alttakinin kabartısından alıyorum. Yani alttakinin diğer kanadı aslında bunlar. Bakın, bir sıradaki ilmeğimden bir alttakinin kabartısından. Sıradaki ilmeğimin arka kanadı, alttaki sıranın kalan kanadı. Bakın, üst sıralarda daha kolay ilerliyor. İlk sıra birazcık zorluyor bizi. Sonrasında oldukça kolay. Hep arka kanatlar. Bir önümdeki ilmeğimin arka kanadı, bir de alt sıradakinin arka kanadı. Eşitliğe dikkat ediyoruz sadece. Hani ilmek yeri de bırakmıyoruz. Aynı hizada, bakın, aynı hizada. Eğer bununla bu olmuş olsaydı mutlaka arkalarda bir yerde bir tane ilmek atlamış olacaktım. O yüzden o zaman sökmemiz gerekecek. Şöyle de tutup anlayabilirsiniz. Evet, sondaki ilmeğimi geldim, bakın. Sondaki ilmeğimi bu şekilde alıyorum.
Herhangi alttan bir yerden bir şey almıyorum. Direkt ilmeğimi alıyorum arkadaşlar sondan. Ve döndürüyorum. Bir zincir arka kanadından alıyorum. Ve alttakini yine arka kanadından alıyorum. Şöyle tutalım daha rahat görün. Bakın arka kanat, arka kanat. Bir alt sıradan, bir önümdeki sıradan. Bu şekilde yaparsanız hiçbir atlama olmaz arkadaşlar. Daha rahat yaparsınız atlamadan. Evet, anlaşıldı sanırım. Bu şekilde çantamızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Dediğim gibi ben 15 santim ördüm. Şöyle sıra sayısını da sayayım size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 sıra örmüşüm. Arka kısmı bakın şu kısımdan 20 sıra örmüşüm. Bunu da yine 20 sıra öreceğim arkadaşlar. Sonrasında devam edeceğiz. Arkadaşlar ben iki parçayı da hazırladım, tamamladım. Şimdi sap kısmına geçeceğiz ve parçalarımızı da bakın bu şekilde eşit olacak. Sıra sayısı eşit olacak, örgünüz eşit olacak, ilmekleriniz eşit olacak. Yani herhangi bir farklılık olmaması gerekiyor. Şimdi sap kısmına geçeceğiz. Sap kısmı için ölçümüz şöyle olacak. Bakın. Bu alt kısmında sap kısmında yani aslında biz aynı zamanda sap kısmını yaparken aynı zamanda bu alt kısmını ve kenarları da yapmış olacağız. O yüzden buraları ölçeceğiz yukarıya doğru ve ne kadar uzunlukta bir sap kısmı istiyorsanız o uzunlukta örmeniz gerekiyor. Şimdi bakın ben yaptım. Bunun şimdi yapımını beraber yapacağız. Şöyle şuradan şöyle yapalım. Şu kısımdan bakın böyle geliyor. Bu şekilde birleştireceğiz. Yukarı doğru çıkacak. Ve daha sonrasında da bu kısmı da sap kısmı olacak. Şimdi ben bu sap kısmının kaç santim olduğunu söyleyeyim size. 1 metre 20 santimlik bir ölçüsü var. Benim için bu ölçü yeterli. Çok uzun bir sap istemedim. Daha kısa olsun istedim şu kısmı. O yüzden benim için yeterli. Siz de ne kadar istiyorsanız önce ölçeceksiniz çektiğiniz zinciri. Bu şekilde veya metreyle de yine bakın bu kısım aşağı doğru metreyle kaç santimde? 15 santimde. Bu tarafta 24 santimde. Yukarı doğru tekrar yine 15 santim. Bunları toplayıp daha sonrasında da sap için hangi uzunluğu istiyorsanız ona göre santime vurup toplayıp zincir sayınızı ona göre çekebilirsiniz. Ben zincir saymadım. Dediğim gibi ölçüye göre hareket ettim. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle. Kaç santim olacaksa sapımızın uzunluğu o ölçüde zincir çekeceğiz. Tabii ki yine iki katlı olarak kullanıyorum ipimi. Sizler de o şekilde kullandıysanız, iki katlı yaptıysanız iki katlı olarak yapacaksınız. Yine istediğimiz uzunluğa gelene kadar uzunca zincirimizi çekeceğiz. Ben şimdi burada tabii uzunca zincir çekmiyorum. Siz dediğim gibi çantanın uzunluğu, sapı ne kadar istiyorsanız o kadar çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet, şimdi ben zincirimi çektiğimi varsayıyorum. Ne yapıyoruz? Şöyle arkasını döndürüyorum. Yine bu bombalardan sık iğnelerimizi alıyoruz. Aslında sapımız da yine sap kısmında yine aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Çantaya nasıl yaptıysak sap kısmında yine aynı şekilde yapacağız. Ama ben yine de göstereyim size. Zincirim boyunca çekiyorum. Sık iğnelerimi yapıyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldik.
Döndürüyoruz. Şöyle hafifçe de esnetiyoruz ki ilmeklerimiz yerine otursun. Bir zincir çekiyorum ve arka kanatlarından alıyorum arkadaşlar. Arka kanatlarından alarak yapıyorum. Yani aynı çanta gibi yapacağız. Evet. Döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Ne yapıyorduk? Buradan alıyorduk ve bir alt sıradan alıyorduk arkadaşlar. Bu şekilde. Sıradaki ilmeğimden alacağım. Bunu aldım. Sıradaki ilmeğimden alıyorum. Bir üstten bir alttan aynı şekilde. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Bir üst sırada da yine aynı şekilde. Şimdi şöyle sıra sayısını söyleyeyim. Bakın şöyle tuttuğunuz zaman 1, 2, 3 sıra örmüşüm. Yani şu sıraları sayıyoruz. Aynı baktığınızda 3 sıra olmuş olacak bu kısımlar. Üst kısma burası gelecek. Şöyle alt kısmını göstereyim. Bakın alt kısmı da burası var ve şu kısım var. O yüzden o kısım altta kalacak. Düz olan kısım aynı bu şekilde bitireceksiniz. Düz olan kısım üste gelecek. Evet. Çantamız da yine aynı şekilde olacak arkadaşlar. Bakın çantamızda da yine düz kısmı dış kısmında kalacak. Şimdi bakın bunu da yine döndüreceğim. Şöyle olan kısım, bakın böyle olan kısım iç kısımda kalacak. Üst üste koyacağız. Şöyle çantamızın arkasını da yine gösterelim. Aynı düz olan kısım dış kısmına denk gelecek. Şimdi sapımızı yapmış olduğumuzu varsayıyoruz. İpimizi kestik. Burada iğneden yardım alacağız. İki ucu birleştireceğiz. Önce şöyle sap kısmı ne dedik? Bu kısım içte kalacak. Şöyle dümdüz bir şekilde getiriyorum. Ve böyle birleştireceğim arkadaşlar. İki ucu bir araya getiriyorum karşılıklı olarak ve bu sap kısmı da dediğim gibi içte kalacak ve düz olacak. Şimdi bu kısmı birleştirelim. Şöyle karşılıklı olarak ilmeklerinden alacağım. Bakın eşit olarak aldım. Şimdi şöyle aradan, bakın buradan değil de şu aradan tekrar aynı ilmeğe geçiyorum. Ve yine tekrar aynı ilmekten, bakın aradan, karşıdan direkt aynı ilmekten geçiyorum ki bu kısım sağlam olsun. Evet. Şimdi karşıdaki ilmekten, yani karşıdaki sap kısmının ilmeğinden geçiyorum. Benim tarafımdaki ilmekten geçiyorum. Karşıdakinden geçiyorum. Bir o taraftan bir bu taraftan dikiyoruz arkadaşlar. Şunlar da içeride kalsın. Evet, burada yine bir kere daha karşı tarafa geçiyorum. İyice sağlamlaştırmam gerekiyor. Şöyle karşıdan yine geçiriyorum. İyice bunu buraya
sabitlemiş olduk. Evet. Şimdi iç kısımda şöyle iç kısımda ilmeğimizi iç kısma alıyorum. İplerimizi iç kısımda yürütüyoruz. Böyle birkaç ilmeğin arasından yürütelim ki herhangi bir sökülme olmasın arkadaşlar. O çok önemli. Yürütebildiğiniz kadar iğnenizin yardımıyla yürütün. Evet. Şimdi keselim. Evet. Şimdi iğne, işaretleyici, ip, elinizde ne varsa, toplu iğne olur. Böyle renkli işaretleyiciler olur, ip olur. Ne varsa onlarla birlikte bu sap kısmımızı yerleştireceğiz çantaya. Nasıl yerleştireceğiz? Öncelikle şu eklemiş olduğumuz yer çantanın alt kısmında kalacak. Şöyle, şimdi bakın. Bu şekilde durması gerekiyor. Göstereyim. Şimdi tam ortaladık bu kısmı. Şöyle tam çantamızın köşe kısmından alıyorum. Bir tane de buradan takıyorum. Sap kısmından. Şöyle aralıklarla bunu buna takacağım. Ekleyeceğim. Bir çantadan bir de buradan alarak ekleyeceğiz. Dediğim gibi toplu iğne olur, kanca olur, ip olur. Her şey olur arkadaşlar. Böyle tel bile yapabilirsiniz. Şimdi bakın benim yaptığım gibi yaparsanız hiçbir sorun olmaz. Bunu da yine böyle buraya sabitliyorum. Evet. Şimdi geliyoruz bu tarafa. Hatta şöyle çevirelim. Bu kısmı da yine aynısı gibi yapalım. Diğer tarafını. Bakın burada da yine kenardan alıyorum. Ve sap kısmından alıyorum. Ortadan yine sap kısmından. Burada da yine aynı şekilde ortadan ve sap kısmının diğer tarafından. Böyle yaptığınızda eklemeniz çok daha kolay olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi bu tarafı da yaptık. Şimdi döndürüyoruz. Şimdi kenar kısımlarını yapalım. Kenar kısımlarında yine aynı şekilde bir buradan bir buradan olacak şekilde alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Diğer tarafı da aynı şekilde yapalım. Buradan da yine. Hepsini aynı anda yaparsanız eklememiz çok kolay olur. Evet, bir tane de ortadan yapalım. Evet. Şimdi diğer tarafını geçelim. Şimdi diğer tarafımızı da yapalım. Çantanın.
Evet. Gördüğünüz gibi yerleştirmiş olduk. Bu şekilde yaptığımız zaman da çanta formunu da almış oldu arkadaşlar. Şimdi biz bunun üzerine hem birleştireceğiz hem de fırfırlarımızı yapacağız. Fırfırınızı istediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Benim böyle pullu bir ipim var. Pullu iple yapacağım. Siz isterseniz aynı rengiyle devam edebilirsiniz. Farklı iplikler tercih edebilirsiniz. Renkler tercih edebilirsiniz. Tamamen sizin kendi zevkinize göre. Bu orta noktadan başlayacağım birleştirmeye. Ve elimde 3,5 numaralı tığımı aldım arkadaşlar. Aynı tığla devam edebilirsiniz. Şimdi çantamızı döndürüyoruz. Sap kısmı, ağız kısmı benim tarafımda, alt kısmı da diğer tarafta, o şekilde yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum böyle. Bir çantadan, bir saptan olacak şekilde ilmeklerimizi alacağız arkadaşlar. Bu taraftan bu şekilde yapacağız. Çünkü diğer taraftan yaparsak trabzanlarımız terse gelmiş olacak. O yüzden böyle yapacağız. Şimdi 2. Burada 3 tane zincir çekelim. Bu kısım birazcık dediğim gibi zorlayacak. Aynı yere 2 tane daha trabzan yapıyorum. Evet. Burada zincir de çekmiştik. Zincirimle birlikte 3 tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi ipimi doluyorum. Şunu da yürüteceğiz arada. İpimi doladım. Yandaki ilmeğime geçiyorum. Bir bu ilmekten, bir de karşıdaki ilmekten alıyoruz. Karşılıklı olarak alıyoruz. Ve yine aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. Yandaki ilmeğime geçiyorum ve karşıdaki ilmeğime, yani saptaki ilmeğime, yine buraya da 3 tane trabzanımı yapıyorum. İki. Üç. Yandaki ilmeğime geçiyorum. Bir buradan alıyorum. Bir de sap kısmındaki ilmekten alıyorum. Ve aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın aynı zamanda da birleştirmiş oluyoruz bunları. Bu arka kısımda da yine aynı şekilde bakın, batış yerlerimiz hep aynı hizada olsun. Onu da dikkat edelim. Buradan alıyorum ve tam ilmeğimizden alıyorum. Bakın şu şekilde alıyorum ve çıkış noktam burası. Yani şöyle aşağılardan çıkmayın arkadaşlar. Çıkış noktam bu kısım. Şimdi şöyle kenara kadar gelelim.
Kenar kısma kadar geldim. Hiçbir değişiklik yok aslında. Sadece dediğim gibi ilmeklerden alıyoruz. Hiçbir ilmekte atlamıyoruz arkadaşlar. Şunu çıkarabilirim. Rahatsız etti beni. Evet. Şimdi buradan alıyorum. Yine aynı şekilde ilmeklerimizi atlamıyoruz. Aynı şekilde alıyoruz. Evet. Tam kenardan da ilmek alıyorum. Sapımdaki sıradaki ilmeğimi de alacağım ama şurada iplerimiz var. Onları şöyle iç kısmı atalım, yok edelim. Evet. Ben biraz da size gösterirken de daha zor oluyor benim için masada, ama sizler elinizde çok daha kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet. Şimdi burada da yine karşılıklı olarak ilmeklerimizi alacağız. Kenarda da bakın şöyle karşılıklı olarak ilmeklerimizi alacağız. Ve yine aynı yere 3 tane trabzan yapacağız. Buradaki sıraları nasıl, nereye batacağınızı nasıl anlamanız gerekiyor? Bakın bu bir sıram. Bir sıraya battım. Şurası bir sıram. Yani buradaki ilmekten alacağım. Karşılıklı. Bakın şurada. Geliyorum buraya. Burasıydı. Şuraya. Şimdi şu arada da aslında bir sıramız var. Arka kanatlarından aldığımız için. Yani burası bizim normalde bir sıra gibi gözüküyor ama aslında burada 3 sıra var arkadaşlar. Arka kanatlarından aynı yerden aldığımız için. Hemen bakın şurada bombelik gösteriyor kendini. Bombe şeklinde. Tabii birazcık zor olabilir oralara batmak. Şöyle karşılıklı yine karşıdaki ilmeğimden alıyorum. Evet. Geldik buraya. Burası bir sıra. Yani bu sıranın içerisine bir buradan alıyoruz. Bir de buradan alıyoruz arkadaşlar. Çünkü burada 2 sıra var. O yüzden ona dikkat edelim. Atlamayalım. Atlarsanız eğer boşluk kalır kenarlarda ve güzel gözükmez çantanızda. Evet. Bakın. Çok da güzel gözüktü. Yine aynı şekilde buradan alıyorum. Bir tane de karşıdan alıyorum. Evet. Şimdi bu kısma kadar yine gelelim. Şuraya kadar. Şimdi bakın tam birleşim noktası. Bu en sondakine de bir tane yine yapıyoruz. En sondaki ilmeğime de ve karşısından alıyorum. Aynı yere 3 tane 2 3. Evet. Bu tarafın eklemesi
bitti. Şimdi sap kısmına geçiyoruz. Şimdi sap kısmı için arkadaşlar eğer devam edersem sap kısmı üstten bu örnekli kısım ters tarafı gözükecek. Eğer bu sizin için bir sorun teşkil etmezse devam edebilirsiniz. Ama ben o şekilde istemiyorum. Şimdi burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Ve bu tarafa geçeceğim. Buradan aşağıya burasının birleştirilmesine geçeceğim. Yani buraya geçeceğim. En sonda da buradan yukarıya doğru sap kısmını öreceğim ki bu düz kısmı, yani nasıl şuradan düz kısmı görünüyorsa bu düz kısmı da bu sap kısmında gözüksün. Ama eğer sizin için bir sorun teşkil etmeyecekse devam edebilirsiniz. Aynı sap kısmından şöyle ilmekler, her bir ilmeğe 3 tane sık iğne yaparak devam edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Her bir ilmeğe 3'er tane sık iğne yaparak buradan devam ede buraya kadar gelmeniz gerekiyor. Sonrasında da yine buradan aşağıya birleşim yapacağız. Ama ben dediğim gibi buradan devam etmiyorum. Şöyle sökelim. Evet. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. İpimi burada keseceğim. Evet. Çünkü dediğim gibi bu kısmın düz devam etmesini istiyorum. Onun için döndürüyorum ve bu taraftaki kenarı birleştiriyorum. Şimdi şöyle tam eşitliği de sağlamamız gerekiyor. Şöyle karşılıklı olarak ona da dikkat edelim. Bakalım. Evet. Şimdi köşeden alıyorum. Bakın köşe ilmeğimden alıyorum. Bir tane de şunu da çıkarayım. Bir tane de buradan alıyorum. Burada bunu bir zincir çekelim. Biraz pullu iple de yaptığım için de zorlanıyorum. 2 3 evet. Şimdi aynı yere 3 tane trabzanımı yapacağım yine. İplerinizi de yürütün arkadaşlar yine. Çantamız temiz gözüksün. Ben bu düz görüntüyü seviyorum. Yani böyle baktığınız zaman ters trabzanlar değil de bakın böyle ters trabzanlar değil de şöyle düz trabzanlar seviyorum. O yüzden ipimi kestim. Ama dediğim gibi devam edebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Devam edip buraya geleceksiniz. Ve yine birleştirmeye devam etmeniz gerekiyor. Evet, şimdi yine her bir ilmeğimden 3'er tane alarak başlamış olduğumuz noktaya kadar geleceğim. Başlamış olduğumuz nokta şu kısım arkadaşlar, buraya kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şurada hemen birleşimimizi yapıyoruz. Burada 3 tane zincir çekmiştim. Bunun tepe noktası ile birlikte birleşimimi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Evet, bu kısım tamam. Bakın çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Çok şık oldu. Böyle pullu ipte. Çok yakıştı buna. Şimdi sapından önce bu arka kısmında yapılışını göstereyim arkadaşlar size. Şimdi yine bu taraftan geleceğiz. Yine isterseniz buradan aşağıya da hani ipimizi kesmemiş oluruz buradan. İsterseniz buradan devam edelim. Bu orta noktasının zaten birleşimi belli olmuyor. İsterseniz buradan devam edebilirsiniz. Ben buradan takacağım ipimi mesela. Şu
kenardan ipimi takacağım. Takarken de bakın, takarken de şöyle karşılıklı olarak eşit olmasına dikkat edin. En son burada batmışız. Aynı hizada zaten işaretleyicim aynı hizada. Oradan yine başlayacağız. Evet, yine 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyoruz. Yine buradan ve karşıdan, yani sap kısmından da yine ilmeklerimizi alıyoruz arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Her bir ilmeğimden ve karşılıklı olarak bir bundan alacağım. Bir de bakın bunu yaptık. Buradayız. Şöyle böyle çevirip hangi ilmekte kaldığınızı da görebilirsiniz böylelikle. Şimdi aynı şeyleri devam edeceğiz arkadaşlar. Aşağıya doğru geleceğiz. Şöyle göstereyim. Aşağı doğru geleceğim. Tekrar burayı yapacağım. Ve yukarı doğru gelip ipimi yine burada keseceğim. İpimi burada keseceğim mi? Kesmeme gerek yok sanırım. Buraya kadar bir geleyim. Keseceğim arkadaşlar. İpimi burada keseceğim. Çünkü dediğim gibi sap kısımlarını düz olsun istiyorum. Onun için ben ipimi keseceğim. Ama sizler devam etmek isterseniz sap kısmına devam edin. Sap kısmının yapımını da yine sizlerle paylaşacağım. Buraya kadar gelelim. Arkadaşlar çantamın gövdesi hazır. Şimdi sap kısmına geçeceğiz. Şimdi sap kısmı için öncelikle şöyle bakın bu kısmı yapacağız. Şuradayım. Çantamızın buradan başlayacağız. İç kısmını yapmak için, yani şu içteki fırfırını yapmak için yani eşitliği sağlamak için, hani devamlılığı sağlamak için hemen şurada trabzanın bitiş noktasından yani tepesinden, daha doğrusu buradan ipimi takacağım. Şöyle ipime de bir tane düğüm attım. İpimi takıyorum. İpimi doluyorum. Ve yanındaki ilmeğime şunu da alıyorum. Evet, yanındaki ilmeğime trabzan yapıyorum. Aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bakın şimdi devamı gibi olmuş oldu. Yanındakine geçiyorum. Yine 3 tane aynı noktaya trabzan yapıyoruz. Evet. Şimdi sap kısmımızı bu şekilde gidelim. Şöyle devam edeceğim. Şuradayım. Devam edeceğim ve buraya geldiğimde birleşim yapacağım arkadaşlar. Onu yine sizlerle paylaşacağım. Sıra sonuna kadar geldim. Şöyle göstereyim. Bakın sonda bir tane ilmeğim var. Yine onu da yapıyorum. Ve en son burayla birleştireceğim. Buradaki trabzanlarımla birleştireceğim. Bir zincir çektim. İpimizi keselim arkadaşlar. Evet. Bunları böyle iç kısımlarda yürütmeniz gerekiyor. Daha önce de söylemiştim. Temiz bir işçiliğiniz olsun. Şöyle yürütebilirsiniz. Bu kısımda. Bunu devam ederim sonrasında. Şimdi bakın. Böyle çok güzel oldu. Daha doğrusu şöyle.
düz kısmı. Şimdi sapımızın diğer burası iç kısmıydı arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın şöyle. Burası iç kısmıydı. Şimdi dış kısmını yapacağız. Dış kısmı için de buradan devam edeceğim. Bakın çantamızın bu tarafından devam edeceğim. Yine şöyle şuradan ilmeğimi takacağım. En son kalmış olduğum yerden ilmeğimi takacağım. Şuna bir tane düğüm atalım. Evet. İpimi buradan geçirdim. İpimi doluyorum ve sırayla ilmeklerime bata bata sıradaki ilmeğim 3 trabzan, yanındakine batıyorum. Her bir ilmeğime yine üçer tane yapacağım. Burada birleştirdiğim şekilde birleştirim yapacağım. İplerimi de en son gizleyip bir son haliyle gelelim arkadaşlar. Bakalım son bitmiş hali çantamızın nasıl? Evet, sap kısımlarını da tamamladım. Gördüğünüz gibi tamamen tamamladık. Fırfır detayıyla çok şık, çok güzel bir model olmuş oldu. Hem sap kısımlarında hem gövdesinde fırfır detayları. Çantamızın ağız kısmını açık bıraktım arkadaşlar. Siz isterseniz çıt çıt takıp şöyle orta noktasına çıt çıt takıp kapatabilirsiniz. Veya bir düğme yapabilirsiniz. Hemen bir şerit örersiniz. Şöyle 4 trabzanlı 4 sık iğneli uzatırsınız. Ucunda da bir düğme ile bırakırsınız ve buraya bir düğme dikip o şekilde düğmeli olarak yapabilirsiniz. Veya en güzeli ağız kısmına bir fermuar taktırıp hani diktirip o şekilde de yapabilirsiniz. Veya benim gibi bu şekilde açıkta bırakabilirsiniz. Nasıl tercih edersiniz? Evet. Böylelikle bir videomuzun ve bir modelimizin daha sonuna gelmiş olduk. İnşallah modelimi beğenir ve keyifle yaparsınız. Elimden geldiğince en detaylı, en yavaş ve detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ama takıldığınız yerler olursa mutlaka yorumlarda sormayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Buraya kadar izleyenlere hepinize teşekkür ediyorum. Yapanlara ellerinize sağlık diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınıza da destek olursanız çok mutlu olurum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.